Dostlar selamünaleyküm. 5 gündür İran'la İsrail arasındaki savaşı konuşuyoruz. Her gün önemli gelişmeler yaşanıyor. İstisnasız her gün çok önemli son dakika haberleri geliyor. Türkiye'deki medyada estirilen havaya bakarsanız İran bayağı büyük işler yapıyor ama ben bunun aksini iddia ediyorum. Ve bunu öğrenmenin de bir yolu var aslında, o da şu: İran pes edecek mi sorusunu cevaplamak. Pes etmek derken kastettiğim şey, önce bir ateşkes ilan edilir. Ardından da İran müzakere masasına döner. Yani aslında sorumuz şu: İran yeniden ABD ile müzakere masasına dönecek mi? Asla dönmem dediği için imkansız gibi geliyordur muhtemelen size ama konuyu geçmiş tecrübeleri de ele alarak konuşalım bugün. Bakalım imkansız mı değil mi? Ve başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle videoya başlarken bir konuya değinmek istiyorum. Bana genellikle şöyle bir itiraz geliyor: İran en azından İsrail'e füze fırlattı. Türkiye bugüne kadar İsrail'e tek bir mermi atmış mı ki sen İran'ı bu kadar eleştirebiliyorsun? Aslında bu ilk bakışta mantıklı gibi görünen tatlı bir soru. Ponçik bir soru. Çünkü ilginç şekilde insanlarda şu anda İran'ın İsrail'le Gazze için savaştığı algısı var. Öncelikle bu algıyı düzeltmek gerekiyor. İran İsrail'le şu an Gazze için savaşmıyor. Haliyle o davanın bir parçasıymış gibi bunu kabul etmek ve Türkiye ne yaptı diye bakmak zaten başlı başına saçmalık. İran ve Türkiye bu konuda aynı pozisyonda değiller. İran İsrail'e neden füze attı? Çünkü artık buna mecbur kaldı. İsrail 13 Haziran'da hava saldırılarına başladı. Yani savaşı başlatan İsrail'di. İran'ın en stratejik yerlerini vurdular. Şehirlerini bombaladılar. Yetmedi, en kritik isimlerine suikastler düzenlediler. Adamların genelkurmay başkanları İsrail tarafından vuruldu. Yenisini atadılar. 2 gün sonra o da vuruldu. Nükleer bilimle uğraşan bilim adamları suikastlere kurban gitti. 14 bilim adamı 3 gün içerisinde suikastla öldü. İran buna karşılık füze saldırıları yaptı ama İsrail hava saldırılarına devam etti. İran eğer İsrail saldırılara devam etmezse biz de savaşı devam ettirmeyiz diye açıklama yapmış olmasına rağmen İsrail yine vurmaya devam etti. Şimdi böyle bir tabloda gerçekten İran'ın attığı birkaç balistik füzeyi bir destan olarak mı kabul edeceksiniz ve Türkiye'ye bunun üzerinden bir kıyaslama mı yapacaksınız? Dedim ya, aynı konumda değiliz. İsrail İran'a yaptıklarının onda birini Türkiye'ye karşı denemeyi bile göze alamaz. Böyle bir şeye kalkışamaz. Hedefi her zaman Türkiye. Ama o işler öyle basit değil. Bakın, dün İsrail'le bir gazeteci aslında nihai hedeflerini bir kere daha ilan etti. Dedi ki, çeyrek finalde Hamas'ı yendik, yarı finalde İran'ı devirdik. Finalde karşımızda Türkiye olacak ve onu devireceğiz. Öncelikle yarı finale bir şey demiyorum ama çeyrek finali zaten geçemediler. Ama o kısımlara odaklanmayalım. Final olarak, yani en güçlü rakip olarak gördükleri Türkiye'ye askeri bir müdahaleyi denemeye bile kalkışamazlar bunlar. Yani kısacası bana sürekli şu karşılaştırmayı yapmaktan vazgeçin artık. İki ülke aynı konumda değil. Şu an İran kendini savunmaya çalışıyor, destan yazmıyor. Haliyle hiçbir saldırıya uğramamış Türkiye'nin İran'la aynı şeyi yapmasını bekleyemeyiz. Günü gelecek mi? Evet, günü gelecek. Ve o gün geldiğinde bu coğrafyadaki tek devletin Türkiye olduğunu birkaç gün içerisinde göreceksiniz. Bakın, haftalar ya da aylardan, yıllardan bahsetmiyorum. Birkaç gün içerisinde. Bu dediğim cümleyi de aklınıza tutun. Çünkü bana ulan hakikaten doğru söylemişsin diyeceksiniz o gün geldiğinde. Birçoğunuzun ömrü bunu görmeye yetecek. Burada daha fazla takılmayalım şimdi. Esas konumuza geçelim. İran bunca yaşanan şeye rağmen pes edip masaya oturur mu? Aslında bir savaşın sonrasında masaya oturmak pes etmek değildir normalde. Ama çok fazla darbe yediyseniz ve bunun karşılığını vermeden masaya oturuyorsanız buna pes etmek deniyor. Televizyonlarda her ne kadar İran zaferinden bahsedilse de iki tarafın verdiği zayiatı göz önünde bulundurun. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte bu zayiata rağmen İran yeniden masaya dönerse bu pes etmektir. Peki İran masaya döner mi desem birçoğunuz bana kesinlikle öyle bir şey olmaz diyeceksiniz. Ama olur, olacak da. Hatta dikkat ettiyseniz şimdiden füze saldırılarını azaltmaya başladılar bile. Şu an gerilimi düşürmeye çalışıyorlar. Ara ara tekrar yoğun saldırı yapabilirler ama dozaj gittikçe azalacak. Zaten İran söylemde arşa uzanıp eylemde yerde emekleyen bir devlet. Söylemlere baksanız dersiniz ki kıyamet kopacak ama bir eylem yok. Alışmışlar buna. Dün gece gündemi takip ettiyseniz zaten bunu görmüşsünüzdür. İran bir açıklama yaptı ve dedi ki bu gece öyle bir saldırı olacak ki dünya yüzyıllar boyu bunu konuşacak. Açıklamayı yaptılar. Muhtemelen içinizde oturup bekleyenler olmuştur. Ben yattım uyudum. Çünkü biliyorum bir şey olmayacağını, bir şey çıkmayacağını. Neyse, konu sürekli başka yerlere kayıp duruyor. Artık buna izin vermeyip konumuza devam edelim. 46 yıldır İran'la ABD-İsrail ikilisi arasında bitmeyen bir gerginlik var. Ama bugüne kadar hep vekil güçler üzerinden savaştılar. İran, Şii Hilal adını verdiği bölgede kontrol altında tuttuğu vekil güçlerini İsrail'e karşı silahlandırdı. İsrail'e genelde bunları vurdu. Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak'taki güçlerden bahsediyorum. Böyle bir vekalet savaşı vardı. Bu vekalet savaşı sürecinde genellikle İran ağır darbeler aldı ve sonucunda yine müzakere masasına oturdu. Özellikle Suriye örneğine bakın. Yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede İsrail Suriye'de 300'e yakın İran
İranlı subayı öldürdü ve İran buna karşılık hiçbir şey yapmadı. Geçen yıl Temmuz ayında İsmail Haniye Tahran'da İsrail saldırısında şehit oldu. Sonra da Lübnan'da Hasan Nasrallah öldürüldü. İran buna bir karşılık vermek zorundaydı çünkü Hasan Nasrallah'ın intikamını almazsa diğer vekil güçlerine söz geçiremezdi o saatten sonra. İsmail Haniye olayını normalde çok kafaya takacaklarını zannetmiyorum ama o da Tahran'da en korunaklı olduğunu düşündükleri yerde gerçekleştiği için karşılık vermek zorundaydılar. İran yine bugünlerde olduğu gibi çok büyük laflar etti ama yaptığı misilleme bugünkü kadar bile işe yaramadı. İsrail'e yaklaşık 400 balistik füze fırlattılar ama bununla düşmanlarını gıdıklayamadılar bile. Bazıları boş arazilere düştü, bazılarında patlayıcı yoktu, bazıları ise ulaşamadı bile. Saldırı bir gün sürdü ve hiçbir işe yaramadı. Açıklamalarına bakılırsa kıyamete kadar saldırıya devam edeceklerdi ama ertesi gün ABD ile kapalı kapılar ardında görüşmeye başladılar ve birkaç ay içinde müzakereler yeniden başladı. 2020'de Kasım Süleymani ABD saldırısında öldürülmüştü. Aynı yıl İran'ın nükleer programının başındaki isim olan Muhsin Fahrizade Mossad suikastiyle öldürüldü. İran büyük laflar etti. ABD ve İsrail'i tehdit etti. Hatta Trump suikast emrini bizzat verdiğini söyleyince Trump'ı ölüm listesine eklediler. Ama sonuçta yine hiçbir şey olmadı. Trump'ı aradılar. Buna karşılık vermek zorundayız dediler. Ama göstermelik bir saldırı yaptılar ve olayı kapattılar. Ardından Biden seçimi kazandı ve hemen ABD ile müzakere masasına geri döndüler. Hadi burada diyebilirsiniz ki sonuçta Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren Trump artık ABD'nin başında değildi. O yüzden müzakereye oturdular. Bu arada Kasım Süleymani dediğimiz isim İran'ın 2 numaralı ismiydi. O yüzden bunun özellikle üzerinde duruyorum. Ama dediğim gibi Trump artık olmadığı için müzakere masasına oturdular zannedebilirsiniz. Öyle değil. Çünkü 2025'te Trump başa geldiğinde hemen müzakere masasına tekrar oturdular ve 5 tur müzakereyi gerçekleştirdiler ta ki saldırılar olana kadar. Bu süreçte İran'ın vekil güçleri ciddi darbeler yedi ama İran masada oturmaya devam etti. Yani 46 yıllık gerginlik süreci boyunca zaten savaşlar vekalet savaşları şeklinde yürütülüyordu. O süreçte İran, İsrail'i haritadan sileceğinden filan bahsediyordu. Ama her darbe yediğinde de müzakere masasına tekrar oturmayı kendisi istiyordu. Şimdi doğrudan kendi aralarında bir savaş yaşandı ve böyle bir süreçte İran'ın müzakere masasına geri dönme ihtimali yok gibi düşünebilirsiniz. Çünkü onlar da öyle açıkladılar. Ama emin olun masaya tekrar oturacaklar. İran sert söylemlere devam edecek. Bunu masadan uzaklaşmaları olarak görmeyin. İşte dediğim gibi dünkü açıklamalarını göz önünde bulundurun. Yüzyıllar boyu konuşulacak bir saldırı yapacaklarını söylediler. Toplamda 3 balistik füze attılar. 3'ü de havada imha edildi. Bu İran'da bir gelenek. O yüzden hiçbir şekilde İran'ın açıklamalarını ciddiye almayın. Yapmanız gereken şey geçmişte nasıl davrandıklarına bakmak. Ki o da masaya tekrar döneceklerini yani İran'ın pes edeceğini gösteriyor. Trump masaya dönmek için bugün bir göz kırpsa İran hemen müzakereye hazır hale gelecektir. Çünkü Türkiye'deki hayalperest İran aşıklarının aksine İran yönetimi realist bir yönetim ve sınırlarının farkında. Allah'a emanet olun.